Dolar mı, altın mı yoksa Bitcoin mi? Kemerleri bağlayın dostlar. Son günlerin sıcak konularından olan Amerika-İran çatışması ve 3. Dünya Savaşı beklentileri üzerinden bize para kazandıracak en güvenli liman hala altın mı veya dolar mı yoksa artık Bitcoin mi diye sorup araştıracağımız ve sonunda da bir cevaba ulaşabileceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu arada aramıza yeni katılanlar olabilir diye Bitcoin'in ne olduğunu da şöyle 3 cümlede hızlıca açıklayıp her birinin avantajlarından ve dezavantajlarından da bahsedeceğiz derken burada araya girip es verip size güzel bir sürprizim de var demek istiyorum. Bakın dostlar, bakın Fransa'dan siz değerli Kripto Sözlük izleyicilerine dağıtmak üzere piyasa fiyatı 550 veya 500-550 lira olan taze sıcak yeni ledger'larda yani donanımsal kripto para saklama cüzdanları da geldi. Şöyle hemen açayım. Nereden açıyoruz? Bir dakika, şuradan açıyoruz. Hemen şöyle açıyorum dostlar. Bakın işte geldi ledger'lar, yepyeni ledger'lar geldi sizlere dağıtmak üzere. Böyle canlı da paket açılımı falan da yapmak istedim. Çok yakında yeni çekilişte başlayacak. Bakalım bu çekilişi ne kadar istiyorsunuz? Şimdi bunu gösterme zamanı. Beni desteklemek için videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olup yanındaki zile dokunmayı, videolarımı beğenip en az bir yorum yazmayı da unutmayın. Hadi bakalım yorumlarda yoklama alıyoruz. Kimler burada görelim ve başlayalım. Dostlarım, Bitcoin'in ne olduğunu burada inanın saatlerce konuşabiliriz ama şöyle 3 cümleyle özetlemek gerekirse dünya üzerinde gece gündüz bayram seyran tatilleri falan olmadan her yere gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz ve üretimi de aynı altın gibi sınırlı olan fason şekilde üretip piyasaya süremeyeceğiniz bir dijital para diyebiliriz. Ve teknik olarak da mesela yanınızdaki birine bir Bitcoin göndermekle işte Hong Kong'daki, Çin'deki bambaşka birine Bitcoin göndermek tamamen aynı şey, aynı efor. Bir de şunu soruyor olabilirsiniz. Ya iyi güzel Eren, anlatıyorsun da Bitcoin olmuş 7500-8000 dolar. Ya biz bunu nasıl alalım da demeyin. Bakın bunu da demeyin. Altın gibi düşünün abi. Altını nasıl böyle gidip külçe halinde almıyoruz. Ya gidip böyle kanka bana al sana işte şuradan 30.000 dolar bana bir külçe altın ver demiyoruz. Gidip 100 liralık, 50 liralık, 200 liralık neyse veya yarım altın, çeyrek altın alıyoruz. İşte bu Bitcoin de böyle alabiliyoruz dostlar ama burada alın diye söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bilgi veriyorum diyerek şimdi esas noktaya gelelim. Dostlar, en sonda söyleyeceğimi çat diye en başta lafı hiç dolandırmadan söylüyorum. Bakın dikkat. İran ve Amerika'nın resleşmesinin, çatışmasının Bitcoin'i ben ateşlediğini düşünüyorum. Öyle ki bakın abi, Kasım Süleymani 3 Ocak Türkiye saatiyle sabaha karşı 4-4.30 civarlarını öldürüldü ve bu da işte tam o anları gösteren Bitcoin grafiği. Bakın görüyorsunuz Bitcoin nasıl da yükselmiş ve sonrasında da işte İran'ın cevabı ne olacak, Amerika'ya saldıracak mı ve işte arkasından 3. Dünya Savaşı mı başlıyor, Rusya, Çin ne yapacak, onlar da bu olaya dahil olacaklar mı tarzı endişelerle birlikte Bitcoin yükselişe devam etti. Bu yükselişlerin teknik analiz tarafında da gayet açıklaması var ama ben bu siyasi askeri olayların Bitcoin'i yükselttiğini düşünüyorum ki mesela bir başka örnekte daha 2 gün önce Amerikan Başkanı Trump'ın canlı yayına çıkarak işte bu saldırıda hiçbir Amerikan askeri ölmedi, ben NATO'yu çağırıyorum falan diyerek tansiyonu düşüren açıklamalarıyla birlikte de Bitcoin'de görüyorsunuz düşüşe geçti. Hakikaten açıp böyle grafikleri anı anına takip etmeye çalışıyordum. Bir yandan da al-sat pozisyonlarımı takip ediyordum. Bu arada konuşacağız. Bitcoin'in bu tepkileri bir yandan da iyi olabilir. Artık altın gibi güvenli liman olarak algılanıyor olabilir Bitcoin. Ayrıca biliyorsunuz altın da tepki verdi zaten bu olaylara. Altın da yükseldi ama Bitcoin'e göre özellikle 3 Ocak sabaha karşı olan bu öldürülme olayına tepkisi bariz şekilde abi hakikaten daha geç oldu. Altın sonraki açıklamalarla daha da çok yükseldi. Bu da altının biliyorsunuz daha eski ve daha böyle devlet düzenlemeleri dediğimiz regülasyonlar var ya, onlara sahip bir piyasa olmasından, olayın piyasaların genelde böyle kapalı olduğu çok ara bir saatte gerçekleşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Dostlarım, ayrıca şunu da soruyor olabilirsiniz. İyi güzel de hani altcoin'lerde, yani Bitcoin dışındaki tüm coin'lere de biz altcoin yani alternatif coin diyoruz. İşte bunlar da yükseldi. Eren, bunlar neden yükseldi diye soruyor olabilirsiniz dostlar. Altcoin'lerdeki yükselişler spekülasyonlarla açıklanabilir veya para bu olaylarla birlikte kripto
kripto paralara direkt böyle langır lungur akmış da olabilir. Yani şu karışık süreçte, bakın buraya dikkat, şu karışık süreçte sanmam ki kimse gidip güvenli liman diye altcoin'leri seçmez. Neyse, bu olaylara Bitcoin'in verdiği tepki şöyle bir analiz ettiğimizde, evet, önceden de Bitcoin buna benzer siyasi, askeri olaylarda da, mesela Venezuela'da yaşanan olaylar sonrasında da tıpkı dolar gibi, tıpkı altın gibi hafif yükseldi diyebiliriz. Ama bakın, yükseliş ve düşüşleri bu kadar da net olmamıştı. Bu kadar böyle sivri şekilde olmamıştı. Bunda da muhtemelen etkili olan faktör şu abi: Venezuela'da olan olaylar çok kısıtlı bir coğrafyayı etkiliyor. Çok kısıtlı ülkeleri etkiliyor ama Orta Doğu biliyorsunuz maalesef ki bir pasta ve her ülke bu pastadan payını da almaya çalışıyor. Orta Doğu'da zaten bir savaş beklentisi var. Öyle olunca da İran'da yaşanan olaylar her ülkeyi böyle dalga dalga etkiliyor olabilir. Bu da olayı daha bir köpürtüyor ve yatırımcılar da bir anda gelişmekte olan ülke para birimlerini bırakıp altın gibi, dolar gibi daha güvenli para birimlerine kayıyorlar derken buraya bir es verip artık bu doların, altının yanına sanırım Bitcoin'i koyma zamanı geldi de yatırımcı nezdinde demek istiyorum ben. Çünkü bakın abi, dikkat. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe Bitcoin yerini öyle veya böyle korudukça Bitcoin'i 2017 yılında duyup sonradan uzaklaşan bütün dünyada yatırımcılar var ya, bence onların güvenini tekrar böyle yavaş yavaş kazanıyor olabilir ve Bitcoin'i daha da güvenli liman olarak algılıyor olabilirler. Hatırlayın abi ya, 2018 başında bu yaşanan keskin düşüş var ya, herkesi şok etmişti ama görüldü ki Bitcoin hala bilmem kaç bin doların üzerinde tutunabiliyor. Bu arada bu bahsettiğim algıda da psikolojik sınır bence kesinlikle 1000 dolar. Evet, Bitcoin 1000 dolar olacak demiyorum ama dostlarım, 1000 dolar psikolojik sınır, çünkü adı üstünde 1000 dolar diyoruz. Bugüne kadar tüm yatırımcılar alıştı abi. Bitcoin'den bahsederken sürekli 3000 dolar, 13000 dolar, 15000 dolar demeye. Buna çok alıştılar. Bitcoin 900 dolar gibi bir rakamlara düşmedikçe bu psikoloji bence hani uzaktaki, çok fazla ilgilenmeyen özellikle bu yatırımcılar nezdinde bence devam eder. Dediğim gibi Bitcoin gün geçtikçe güvenli liman olarak algılanıyor. Böyle giderse de bence daha da algılanacak. Bunun için de Bitcoin'in yükselmesine de gerek yok bu arada. Sabit kalsın. İşte 5000 dolar, 10.000 dolar bandında geçsin, bana yeter abi. Siz mesela gözlerinizi kapatın abi, tamam mı? Gözlerinizi şu an kapatın bu videoyu izlerken veya 2 saniye kapatın işte. Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyoruz ya, hep bunları bol bol konuşuyoruz. Bunları sürekli konuşuyoruz ama bundan 10 sene sonra yükselmese bile 5000 dolar, 10.000 dolar bandında geçse artık çok daha güvenli bir liman olarak düşünmez misiniz ya? Düşünmez misiniz abi? Bunu size soruyorum abi. Çünkü patlamayan, değersizleşmeyen, aşağı yukarı 20 yıldır, bakın 2008-2010 düşünsek 20 yıldır var olan bir şeyden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla evet, çok net, kendimden de çok emin söylüyorum ki Bitcoin yükselmese, yerinde saysa bile dijital altın olarak iyice algılanmasıyla birlikte her halükarda yeni yatırımcıları kendisine çekebilir. Ha bu arada bu bahsettiğim senaryo 2017'deki bu boğa sezonu dediğimiz aşırı yükseliş zamanındaki kadar hızlı ve sert olmayabilir ama İnsan biliyorsunuz zamanla, zaman geçtikçe yavaş yavaş güvenir ki herkesin de zaten teknolojiye ilgisinin bizim kadar olmayacağını düşündüğümüzde evet, bu süreç yavaş ama istikrarlı olabilir. Bitcoin dışında dolar ve altında düşündüğümüz zaman zaten evet ya, bunlarda da aynı şeyler gerçekleşti. Dolar ve altın da zaten güvenilir limanlar ama aynı zamanda türev piyasalarıyla günümüzün kapital sistemi tarafından da işte yok ETF'dir, yok işte vadeli işlemlerdir falan, bunlarla çokça sömürülen alanlar bunlar, bu dolardır, altındır. Mesela bir örnek vereyim size. Hemen cep telefonunuzdan mobil bankacılığa şöyle 2 dakika girip altın almak çok kolay bir şey değil mi? Ama oradan altın alınca altının piyasada dolaşan miktarını azaltmadığınız için aslında altına fayda sağlamamış ve fiyatını da yükseltmemiş oluyorsunuz ama evet, yine de altın ve dolar güvenli limanlar. Fakat doların güvenli liman olması Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetinden, gücünden geliyor abi. Yoksa dolar kadar fason şekilde basılan herhangi bir başka para birimi yoktur herhalde. Ben mesela dolar patlar mı, dolar yok olur mu, para kaybeder miyiz falan, bu tarz sorulara inanın tek kelime şöyle cevap veriyorum: Amerika'ya bakın abi diyorum. Amerika dünya üzerinde güç kaybediyor mu? Tamam, blockchain gibi yeni ve çok önemli, böyle çok kritik teknolojiler, disruptive diyoruz biz bunlara. Bu tarz teknolojiler 3. dünya ülkelerini bir anda yükseltebilir ama ki zaten bundan dolayı artık illa tüm teknolojiler Amerika'dan çıkacak diye de bir şey yok. Ama Amerika'nın dünya üzerindeki gücü dolayısıyla
Dolayısıyla bence dolar daha uzunca bir süre hakimiyetini devam ettirebilir. Şekille değiştirebilir. Beyaz Saray yönetiminden mesela dijital dolar, yani doların bizzat Amerika hükümeti onaylı kripto para versiyonu gelebilir. Hatta çok kolay gelebilir abi. Çünkü kağıt olarak istedikleri kadar basıyorlar. Şimdi tarz değişir. Kripto para olarak da istedikleri kadar basmaya devam ederler diyerek isterseniz dostlar bugünün kısaca şöyle bonus bilgisine de geçelim. Biliyorsunuz her videonun sonunda minik minik şöyle farklı ekstra bonus bilgiler ekliyorum. Bugünkü de şu dostlar. Eğer sağ elle yazıyorsanız sol elle diş fırçalamak beyin fonksiyonlarını geliştiriyormuş, biliyor musunuz? İşte farklı eli kullanmak beyinde yeni sinir yolları, yani veri iletişiminde yeni yollar inşa edebilmenizi sağlıyormuş. Bu arada toplam 2000 TL'lik iCrypex'in Bitcoin ödüllü yarışması başladı. Linki bu videonun açıklama kısmında hemen aşağıda var. Ben sadece söylemek istedim diyerek bir videonun daha sonuna geldik. Çekilişimiz de çok yakında başlıyor yeniden. Desteğiniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunursanız benim için gerçekten harika olur. Bir de Kripto Sözlük TV.com'umuz var. Biliyorsunuz Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili en güncel haberleri dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Linkleri bu videonun açıklama kısmında var. Ayrıca bu videoyu Facebook'ta ve Twitter'da da paylaşmayı lütfen unutmayın. Tweet atarken de @erencener diye beni mentionlarsanız sizi RT ederim. Görüşürüz.